Hoş geldiniz. Dan Brown'un yeni kitabı Sırların Sırrı bilimle ilgili harika bir düşünce ortaya attı. Ortada çok hoş bir tartışma konusu var. Her ne kadar ben macera kısmını değil sadece bilim kısmını anlatacak olsam da spoiler olabilecek bir içerik olduğu için videoya devam etmeden önce ilk olarak kitabı baştan sona okumak isteyebilirsiniz. Bu noktada anlatmaya başlıyorum. Kitaptaki ana karakterlerden birisi bir bilim kadını. Kendisi noetik bilimiyle ilgileniyor. Aklın alışılmışın dışında potansiyelinin incelendiği bir metafizik dalı. Kendisi yerleşik olmayan bilinç üzerine uzun yıllardır çalışmalar yürütüyor. Kitap aslında bunun üzerine. Yerleşik olmayan bilinçten kastı düşünce, duygu ve tüm öğrenilmişliklerimizin aslında beynimizin içinde olmadığı iddiası. Yani bir enstrüman çalmak, bir savunma sporu öğrenmek gibi olgular zamanla oturan bir kas hafızası gerektiriyor şeklinde düşünüyoruz. Fakat bu kadının bulgularına göre kas hafızası diye bir şey yok. Beynimiz bir alıcı. Bilgi her yerde, evrenin her bölgesine dağılmış durumda. Biz bir figürün üstünde sürekli çalışıp akıcı hale getirmek istediğimiz vakit yanı başımızda duran o kuantum çapındaki havada gezinen veri dalgasını tıpkı bir radyo gibi dinliyoruz. Kitapta da bu durumu anlatan harika bir örnek veriyor. Beynimiz eski arabalardaki radyo teypler gibi bir alıcı ve bu eski teyplerdeki radyo kanalları arasındaki frekanslarda geçiş yapmaya yarayan çevirme düğmesi tam olarak bir konu üzerinde çalışmak istediğimizde alıcıyı o kanala yönlendirmek anlamına geliyor. Kadın laboratuvar ortamında ölmek üzere olanlar ile ölüm anını bilgisayardan inceliyor. Beyinde GABA dediği bir kimyasala rastlıyor. Bu kimyasal bir alıcı olan beynimizin etrafta bulunan korkunç miktarda fazla olan bilgiyi aynı anda işlememesi için salgılanan bir kimyasal. İlgilenmek istemediğimiz veya örnekteki şekliyle dinlemek istemediğimiz radyo frekanslarını susturup sadece istediğimiz kanalı dinlememize olanak sağlayan bir filtre. Yani o eski arabalardaki eski radyo ayar düğmesi insan beyninde GABA dediği kimyasala denk geliyor. Söylediğine göre biz de bir konuda kendimizi sürekli geliştirmek için pratik yaptığımızda alıcı olan beynimiz etrafımızdaki ilgili radyo yayınını dinliyor ve pratik yapmaya devam ettikçe daha az parazit ile daha net bir şekilde o kanalı dinleyebiliyoruz. O kanaldaki frekansa kulak kabartmış ve daha da derinleştirmiş oluyoruz. Öğrenmenin bu şekilde gerçekleştiğini söylüyor. Duygu ve hislerimizin de beynimizdeki anlık kimyasal kombinasyonların bir sonucu değil, seçici olarak kendimizi çektiğimiz veri dalgaları olduğunu söylüyor. Yani yerleşik olmayan bilinç buna doğumumuzdan beri kaydettiğimiz tüm hatıralarımız da dahil. Hiçbirinin et parçası olan beynimizde depolanmadığını öne sürüyor. Bu kadar korkunç terabaytlarca bilgiyi saklayabilecek bir hafıza depolama alanının o birkaç kiloluk organda olması imkansız diyor. Yani belleğimiz bile dahili değil harici bellek demek istiyor. Tüm hatıralarınızın, anılarınızın aslında beyninizin içine kaydolmadığını düşünün. Bu kitap muazzam bir beyin fırtınası. Bu GABA kimyasalı beynin delirmemesi için gelişmiş bir hormon. Çünkü etrafımız tamamıyla bilgi kaplı ve tüm kanalları aynı anda dinleyen bir beynin gürültüsünü düşünün. GABA aynı anda tek bir kanalı dinlemek için bir filtre. Ölürken beyin değerlerini incelediği adamın GABA seviyesi düşüyor. Bu sayede beyin filtresi olan perde kalkmaya başlıyor. Eğer hala kitabı okumak istiyorsanız burası son şansınız çünkü çok ağır spoiler geliyor bu noktada. İnsanların beynine yerleştirdikleri bir silikon bazlı olmayan bir çip ile organik olan beyin ile senkronlanacak şekilde yapay nöronlar üretiyorlar. Bunun sonucunda kişi ölmekteyken bedeninden ayrıldıktan sonra bile bulunduğu odayı terk edip yükselirken artık bir fiziksel bedeniyle limitlenmemiş olan özgür bilincin o anlık gördüğü tüm görüntüyü birebir netlikte gerçek zamanlı olarak görsel korteksten okuyup onun gözünden monitöre aktarıp kaydedip izleyebiliyorlar. GABA'nın koruyucu kalkanı ortadan kalktığı için artık tüm kanalları dinleyen tarif edilemez görüntüler görüyor ölen bilinç. GABA seviyesi düştükçe beynin yaratıcılığının arttığı görülmüş oluyor. Bu deney ölümden dönenlerin yatan bedenini tepeden izlemesinin, bir ışık gördüm diyenlerin filtresiz bilinç ile gördüğü ışığı ve en nihayetinde astral seyahatin var olabileceğini açıklıyor. Bazı kişilere de yasaklı maddelerle görsel gerçeklik simülasyonunu kombine etmeye amaçlıyorlar. Bu deneyi bilim kadını değil, onun peşine düşen gizli servis yapıyor. Bilim kadınının söylediği ise yasaklı maddeler sanılanın aksine yaratıcılığı artırmıyor. Evet, uyuşturucu maddeler GABA'yı baskılıyor. Bu yüzden yaratıcılık ve halüsinasyonlar görüldüğünü söylüyor. Filtre kalktığı için bilinç etrafımızda dönen diğer kanalları da deneyimletiyor. Tüm radyo kanalları üst üste biniyor gibi düşünebiliriz. Algı genişliyor. Bu yüzden de epilepsi hastalarının geçirdiği nöbetler sonrası birebir ölümden dönenler ile aynı huzur ve tarifsiz bir mutluluğu deneyimlediğini anlatıyor. Epilepsi suskun bir bilincin tam tersi diyor. Beyinde o sırada tam olarak bir fırtına dönüyormuş. Tüm kanallar aynı anda aktif. Alıcı frekansları filtrelemiyor. Orgazmın da aynı şekilde GABA seviyesini düşürdüğünü ve epilepsi nöbetindeki kişiler ile aynı çılgına dönen bilinç seviyesine soktuğunu söylüyor. Ama ne yazık ki sadece saniyeler sürüyor diyor.
Epilepsi nöbetinde bilincin fiziksel bedenin limitlerinden sıyrıldığını ve geçici bir süre içinde olsa gerçeği gördüğünü söylüyor. Çünkü nöbet sırasında da GABA düşüyor. Nöbetten sonra beyne tam olarak restart atıldığını söylüyor. Sistem yeniden başlatılıyor. Arka plan uygulamaları tekrardan başlıyor. GABA seviyeleri yavaş yavaş yükseliyor. Kişi tekrar fiziksel bedeniyle algılamak zorunda olduğu bilinç kısmına akort edildiği sırada da nöbet sonrası birkaç dakikalık afallama, sersemlik görülür diyor. Yani o an beynin hangi gerçekliğe döneceğinin kalibrasyonunun yapıldığı evre oluyor. Deminden beri bahsetmiş olduğum tüm bunları anlatan Catherine isimli bilim kadını savant sendromu denilen duruma da bir açıklık getiriyor. Bu arada bunların hepsini bizim gibi yerleşik olmayan bilinç fikrine skeptik gözle bakan diğer ana karakterimiz Robert Landon'a anlatıyor. Biz de Catherine'in ona anlatması sırasında bunları öğrenmiş oluyoruz. Robert artık arka arkaya gelen kanıtlar karşısında skeptikliğini koruyamamaya başlıyor. Çünkü kadın hakikaten çok mantıklı konuşuyor. Ve hepsini laboratuvar ortamında deneylerle kanıtladığını söylüyor. Bunu da en basit haliyle günlük hayattan analoji yaparak örnekler ile anlatıyor ki herkes anlayabilsin. Savant sendromundan bahsediyor. Mutlaka bu tarz olayları duymuşsunuzdur. Birisine araba çarpıyor, kaza geçiriyor vesaire. Kazadan sonra hiç bilmediği bir dili konuşuyor. Veya bazıları matematikle hiç ilgisi yokken acayip bir aydınlanmışlıkla bir anda karmaşık matematik denklemleri çözmeye başlıyorlar. Catherine savant sendromu ile ilgili de şöyle bir açıklama getiriyor. Bu kazalarda bildiğiniz gibi beyne darbe alınıyor. İşte o alınan darbe tıpkı araç aniden bir çukura girdiğinde sarsıldığı vakit açık olan radyonun düğmesinin hareket edip radyo kanalını değiştirmesi olayıdır diyor. Alıcının seçeceği frekans değişmiş oluyor. Beyin bilginin depolandığı yer değildir. Beyin bir alıcıdır. Bilgi bedenin dışındadır diyor. Bu konu direkt kuantum fiziğinin konusu olduğu için kadın biraz da kuantum fiziğine girerek anlatıyor. Çift yarık deneyi, gözlemci faktörü, parçacıkların dolanıklığından vesaire bahsediyor. Özetle bu bilimsel keşfin ortaya çıkardığı durum öyle bir tablo doğuruyor ki tıpkı kitapta da söylendiği gibi bu noktada artık sorgulayıcı düşüncede diretmenin mantıksızlığa yaklaştırdığı yerdeyiz. Çünkü bizzat bilimin kendisi inkarcı konumuna gelmiş oluyor. Bu noktada sorgulamaya devam etmek bilimi kendi silahıyla vurmak oluyor. Çünkü bu metafizik deneyleri laboratuvar ortamında kanıtlanıyor. Kitap bittiğinde bilince dair şimdiye kadar kabul ettiğimiz bilinç modelindeki bildiğin her şeyden şüphe ediyorsun. İşi kuantum ölçeğinde deşmeye başlayınca, işin altını kazdıkça tam da benim ilgilendiğim mikro evren boyutuna geçmiş oluyor. Öncesinde buna paralel bir konuya ben de kafa patlattığım için benim bulduğum bilinç modeliyle bu yerleşik olmayan bilinç modeli bir noktada örtüşüyor. Yani tam olarak modellerimiz birbirimizin boşluklarını doldurup daha geniş bir örneklem sağlamış oluyor. Birbirlerini açıklıyor. Bu da bu savların doğruluğunu ciddi oranda güçlendiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce yerleşik olmayan bilinç ile varlığımızın tamamını aydınlatabilir miyiz? Lütfen çekinmeden yorum yapın. Bu kanal başka türlü önerilmez. Bu sağlam bir beyin fırtınası konusu. Bu konuyu tartışmaya açmak için bir video olarak çekiyorum. Her zamanki gibi bir eğitim videosu olarak düşünmeyin. Lütfen kafanızdaki düşünceleri yansıtın. Çünkü ruhun varlığının kanıtına kadar dayanabilecek bir model. Şöyle uzun, beyin yakmalı bir yorum beklerim sizden. İnanılmaz zevkli bir tartışma konusu. Düşünecek olursanız her şey en küçük yapı taşlarındayken aslında bahsettiğimiz kuantum ölçeği beyin kafatasımızın içinde. Tanecikler arası boşluklar olduğunu zaten fen ve teknoloji dersinden biliyoruz. Atomların %99'u boşluktan ibaret. Yani mutlak bir katı cisim yok. Haliyle beynimiz mutlak bir katı cisim ile çevrili değil. Kafatasımızı oluşturan atomların da arası boşluk. Bu boşluk bizzat uzay zamanın içinden direkt veri çekemez mi? Çünkü mantıken beyin aslında bir katının içinde değil, boşlukta duruyor. Zaten beyni de kendisi atomik seviyede %99'u aynı şekilde boşluklu. O zaman direkt uzaya bağlı oluyor. Biz zaten o yüzden zamana tabiiz. Uzay zaman dokusu atom altı parçacıklarımızdaki boşluklardan ilerleyerek her bir parçaya ayrı ayrı nüfuz edebiliyor. O halde hakikaten bilinç beynimizin içinde değil de biz bunu uzaydan mı çekiyoruz? Tüm bilgiler etrafımızda bir ağ gibi dururken biz o veriyi mi kendimize çekiyoruz? Belki de karanlık madde, karanlık enerji başlı başına bu veri dokusudur. Az önce bahsettiğim kendi bilinç modelimde bu konuyla alakalı. 20 senedir görüşmediğim insan bir anda aklıma geldiğinde anında cep telefonumun çalıp beni araması. 20 sene aradan sonra ilk defa kendisini ancak rüyamda gördüğüm başka bir şahsa ertesi gün yanımdan geçerken denk gelmek. Birinci dereceden pek çok akrabamın kendi babasının, kardeşinin ölümlerinin rüyasını farklı zamanlarda aşırı gerçekçi olarak görüp kalktığında acı haber için telefon çalmasın diye yalvarıp telefonun çalması ve arayan numarayı görünce hakikaten öldüğünü anlaması. Telefonu açıp ilk bizimkinin durumu nasıl, öldüğünü gördüm deyince
Karşı tarafın nasıl bildin, kalbin temizmiş, bu sabah uğurladık bu dünyadan, haber vermek için aradım demesi. Diğer olayda komşunun geldiğini görünce kesin köyden beklediğim ölüm haberini getirdi demesi ve hakikaten de kapıyı açınca o kişinin ölüm haberini vermesi. Bunlar hep benim etrafımda olmuş şeyler. Belki hepimizin en az böyle bir tane anısı var. Sana bazı şeyler önceden malum oluyor. 48 saat içinde o kişiden haber geliyor. Bilimden hiç ayrılmayan birisiyim ama duru görü hakikaten gerçek. Ve özellikle o kanalı duyup kulak kabarttıkça o kanaldan daha net veri çekiliyor. Uğraşmayı bıraktıkça körelmeye başlıyor. Hayatımızın önceliklerini değiştirip başka veriler çektikçe eski kanaldaki frekanslar maskelenmeye başlıyor. Bu kitaptaki yerleşik olmayan bilinç modeli bu bahsettiğim kalp gözü veya duru görü olaylarının sadece bir kısmını açıklıyor. Esas benim detaylı bir şekilde anlatmadığım modelim blok evren teorisini ve karanlık madde, karanlık enerji gibi olguları da denklemime dahil edince bu kitapta geçmeyen sözünü ettiğim his şeklinde kişiye önceden malum olması olayını aydınlatabiliyor. Benim modelim evrenden veri çekme noktasında örtüşüyor bu kitapla. O yüzden ilgimi çekti. Ben ihanet noktasını çok daha fazla beğenmiştim. Macerası çok daha güzeldi çünkü. Ama bu da çok beğendiğim bir kitap oldu. Bahsettiğim modelimi geniş bir anlatım şeklinde bir canlı yayınıma saklamak istiyorum. Gerçek zamanlı chatte tartışması çok zevkli olur. Bu kitap böyleydi. Bir nevi parapsikolojik ve metafizik alanları bilimle harmanlayıp başarılı bir eser çıkartmış. Kitabı sanırım en doğru bu cümleyle yorumlarız. Lütfen çekimser kalmayın. Bu kitabı siz de okudunuz mu? Benim anlatımımdan sonra okuma isteğiniz oluştu mu? Çok mu spoiler olduğunu düşündünüz? Hevesiniz kırıldı mı? Yerleşik olmayan bilinç savı hakkında düşünceleriniz neler? Lütfen görüşlerinizi bildirin. Bu konu hakkında beyin fırtınası yapalım.